Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize selam olsun. 17 Ağustos 2026 an itibariyle 12:22 saat. Bir iki gün aradan sonra tekrardan video ile karşınızdayız. Diyeceksiniz ki ya hocam öldün mü kaldın mı 2 gündür neredesin? 2 yıldır 2 gün hiç ara vermemiştik. Biliyorsunuz yarın yola çıkıyorum ve uzun süreli bir olay olduğu için e, eksik bir şeyler kalmasın etmesin böyle 2 ayağım bir pabuçta koşturmacayla geçti. Yorgunluk vesaire. Allah'tan piyasalar yataydı, merak etmeyin. Yandan baktım, acil bir şey olsa müdahale eder hemen gelirdim sizin için. Sıkıntı yoktu. Şimdi sizlere kapanış sonrasındaki grafikler, onlara bakacağız. Öncelikli olarak yine petrolden başlayacağız. Arkasından gümüş, altın ve kriptolarımızı değerlendireceğiz. İyi seyirler diliyorum. Özlediğinizi belli edin, beğenilerinizi eksik etmeyin diyelim. Şöyle hızlıca şuradan Bitcoin an itibariyle 0.70 artıda. Ethereum 0.99 artıda. S&P Pir endeksimiz 0.19 artıda. Nasdaq 0.42 artıda. Video çekmeyi unutmamışımdır umarım. Petrole geldiğimizde şu an için nötr seviyede görünüyor. Kapanıştan sonraki işte dün gece açılışımızla birlikte yataylıkta hareketimiz devam ediyor. Neyi takip ediyorduk burada? En son yaptığı yükselenin düzeltmesini takip etmiştik. 786'lardan toplamış, 382'den ret yemişti. Ana yapıda o savaş dönemindeki çılgın yükselişin düzeltmesinin 618'in üzerinde duruyor halen tam nokta olarak. Ana yapıda da en büyüğünde de o büyük formasyonda takip ettiğimiz düzeltmede de 236 ile 0,382 arasında. 236 üstüne büyük vadede baktığımızda yükseliş bizi artık tepelere 382'nin altına sarktığında da tekrardan 0,5-0,6'ya doğru Fibonacci olarak beklentimiz olacak. Yani buradaki en yakın 77 seviyesinin altına indiğimizde beklentimiz burada 63 dolarlara doğru hareketler olacak düşen yapılarımızla birlikte. O yüzden şimdilik petrolde Körfez'den, Hürmüz'den güzel haberlerle birlikte gelişmeler geliyor. Onun dışında ekstrem bir yapı yok. Gümüşe geldiğimizde 1.32 an itibariyle artıdayız. Minör yükselen yapımızda 1.600'leri biliyorsunuz kıramamıştık. Şunu şurada küçükten şöyle bir formasyonlarımız vardı bizim paraleller. Bunlar yukarı doğru gitmişler. Güzel. Ee, Destek bölgesi şu line demiştik biliyorsunuz 63 ile 65 araları. Bu bölgeyi korudu. Bir ufaktan minik bayraktı. Kocaman büyük bir bayrağı döndürüyor gibi bir muhabbet olmuş burada. Düşen yapının tekrardan üstünde ama yataylıkla geçtiği için kayla almıyorum. Burada yükselen 1.600 aslında yakın plan düşen 786 aslında önemsediğimiz yer neresi? Burasıydı değil mi? Majörde 65-379 üstünde kalan 0.618'e yakın bölgeden düzeltme fibinde tepki alan gümüş 0.5 fibini kazanmalı, kazanmak istiyor. Üstünde kalıcılıklar. Tabii bunu büyük zaman diliminde takip etmek lazım. Neyi bahsettiğimi biliyorsunuz. Ana yapıdaki yapmış olduğu çılgın yükselişin 618'e yakın düzeltmesini yaptı. Hani belki buralardan tepki alır gidersek ya biz bunu mum kapanışı çalıştık. Fitillerini alsak belki onlar da denk gelir bir ara uygun bir ara zaman diliminde kontrol eder mıncıklarız hatırlatırsanız. Hala mum kapanışı takip ettiğim için benim için önemli olan nokta buradaki düzeltme yapısında günlükte nereden döndüğü ve nerenin üstünde kaldığı. İşte önemsediğimiz yer 0.5 pivimiz. Onun da üzerindeki hareketler bizi 382'ye doğru 77-70 seviyelerine doğru hareketlere iter. Ama öncelikli olarak bakın üstünde durmaya çalıştığımız yer burası. Orayı bir kazanmalıyız. Altına geldiğimizde 0.47 an itibariyle yeşilde. Altında da minörden bir yükselen yapı çizdik biliyorsunuz 4 saatlikte. 1.618'in üstündeyiz. Yakın plan bir düzeltme yapıyorsa acaba ne yapar dedik. Bir 236 düzeltme yaptı. Aslen burada bir 38 falan yapsaydı daha mutlu olurdum. Niye? Çünkü size geçmiş zaman diliminde de söyledim. Buradaki yapıda benim gözümde şurada oluşturacağı bir Tobo formasyonu. Aslen beni ilgilendiren bölümü Tobo'su değil. Tobo çok umurumda değil. Şurada yaptığı düzeltmeden oluşan trend temelli FIB oluşum formasyonu benim için daha kıymetli. 236 olmaz mı? Olur. Bullish olur hem de. Ama 38 daha iyi. 236'yı çok böyle şey yapamıyorum, güvenemiyorum. Ama şu anda güzel duruyor. Bir. İki,
Yine size ana yapıdan zirvesinden yapmış olduğu geri çekilmenin düzeltmesi 236'sını çizmiştik. Buraya bir ufak retest yaptı kazandıktan sonra. Yukarıya doğru kafayı kaldırdı. Eğer ki ilerleme devam ederse önceden de söylediğim cümleyi söyleyeceğim. Şuradaki küçük yükselen yapı bizi çok fazla sağlıklı yukarı götürmez. Yani bir şu 236 yerine 38 olsaydı daha güzel bir yükseliş belki beklentisine girerdik. Ama en azından şu toboyu bozmasın. Toboyu aktif edip yukarı doğru hareketler daha iyidir diyelim. Neyse, düşen yapılarımız hala geçerli. Bunlar da bir ekstrem e, ortadan kalkma formasyonun bittiği pozisyon yok. Unutmayın onları da. Bu halen büyük haftalıkta Major 236'ya vermiş olduğumuz tepkidir. Yani bu olası bir şeydi. Nereye kadar süreceği önemli. Formasyonların bizi ne kadar yukarıya götüreceği önemli. Lütfen bunları unutmayınız. Evet, e, buralar böyle. Şöyle hemen hızlıca yukarı Bitcoin'e geleceğim. Ve Bitcoin'i burada anlatmadan direkt size şu bölgeden 12 saatlikte yakın planda ekstrem bir yapı yok. MEA'nın altındayız. Momentumlar hafta sonu birazcık kafayı yukarı kaldırdılar. Takıldığım nokta o değil. Haftalık kapanışımız geldi. Haftalık kapanışta momentumlar nasıl geldi onu görmek lazım. Haftalık kapanış konuşalım biz ve yeni haftada bizi nasıl bir grafik bekliyor. Şimdi şu bir gerçek ki momentumda haftalıkta grafik fiyattan daha güzel ve daha anlamlı, daha böyle dişe dokunur. Buyurun ya. Fiyat çöp. Tamam, balinaların da mal topladığını biliyoruz. Bu durumda bir şeylerde terslik var. Yani terslik nasıl bir terslik? Ne zamana kadar bu tersliği böyle tutacaklar? Ne zaman bunun ellerinden kaçıracaklar izleyeceğiz. Şimdi uzun zamandır evet her şeyin böyle grafikte belki iyi gözüktüğünü söylediğim noktada şuradaki 0.5 fibimiz bizi inanılmaz derecede destekledi. Tamam. Ama burayı çok yorduk. Biliyorsun son neredeyse 3 haftadır aynı cümleyi kullanıyorum. Bakın yine dün akşam haftalıktaki 0.5'in bir miktar altında kapattık. Yani 300-400 dolar Bitcoin için önemli değil. Ee, Burada kapanış bizim Fibonacci olarak bizi bozmuyor. Fakat buradaki fibimizi çok yorduk. Hep yorduk diyorum bakın yorduk yani enerjisini sömürüyoruz buranın özelliğini yitiriyoruz. Yani korkum o yüzden buradan aşağı saldırıp bir 618'lere inmek isterler mi? Şurası benim karizma bölümü biliyorsunuz. Bundan aşağısında Bitcoin'in karizması benim için biter dediğim yer. Aylar önce konuştuk hatırlıyorsunuz. Yani tepki verip gitmemiz lazım. Tamam haftalıkta çok güzel bir V formasyonuna döneceğiz yaklaşık 83 binlerde. Ama maalesef hala bir tepki alamıyoruz. Ve bu tepki alamadığımız yerde Amerikan endeksleri ATH yapıyor. Onlar düzeltmeye geçerlerse vay halimize. Evet, işin en büyük tedirginlik bölümü burası. Ethereum'a geldiğimizde şimdi 618 Bitcoin'de 0.5 Ethereum'da da 618 fibimizin olduğu yer. Kaçıncı haftadayız artık ben saymayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. haftadır buradayız. 1,5 ay. Evvelki destek çarpmalar, temaslar, indiler, çıktılar saymıyorum. Sadece 6 haftadır aynı çizgi üzerinde duran bir Ethereum. Aslında çok merak ediyorum. Bollinger Bandı'ndan grafik bakanlar 6 haftadır patladık patlıyoruz falan neler diyorlar acaba? Acayip daralmıştır. Bollinger Bandı inanılmaz daralmıştır. Belki tarihinde bu kadar daralma nadir olmuştur. 6 hafta boyunca bu kadar hacimsiz kaldığı başka bir dönem var mı acaba? Gerçekten. Hani sadece meraktan. Benzerlikler biliyorsunuz çok umursadığım bir şey değildir benim ama 6 hafta boyunca böyle hiç kımıldamadan daraldığı, ettiği zaman dilimi var mıdır? Yok yani şuralara baktığımda şunlar bile daha fazla bir yapı içerisindeler. Neyse, hakkımızda hayırlısı diyelim. Buranın da momentumu Bitcoin gibi fiyat grafiğimizden daha güzel ya. Vallahi daha güzel.
Bir de ters uyumsuzluklarımız da var mis gibi. Ama eylem yok, eylem. Bize eylem lazım. Biz eylem adamıyız. Evet, neyse bu kadar muhabbet yeter. Konuşmayı özlemiş miyim? Emin değilim. Çok yorgunum. Orası ayrı bir nokta. Bitcoin 4 saatlikte 0.69 artıdayız. Çok tedirgin olduğumuz 0.5 düzeltme FIB'i. En son videomda size anlatmıştım. Temas yukarı gittik. Hafta sonu yatay geçirdik. Ekstrem bir şey yok. Hala 382'yi üstüne atmaya çalışıyor. Bakın 0.5 destek 382'nin üstüne atmaya çalışıyor. Gece açılış sonrası bir küçücük böyle mini minnacık bir hareket. Önemsediğimiz yer neresi? En kısa sürede kazanmayı dilediğimiz 236 fibimiz. 64.000. Yani şu an haftalıkta tam haftalık pivinin üstündeyiz. Devamında konuşacak çok şey var. Ee, Yani çok yatayda kaldık. İlerleyen süreçte şu bölgeden 618'den tepki aldık, yukarı döndük. Yükselen çizer miyiz? Ya çizerim ama mümkünse daha küçükten başlamayı da tercih ederiz. Elde bir tane bulundururuz. Aslen küçüklerini takip ederiz. Ethereum formasyonunu bozmadı en azından. Hala yükselen 1 ile 618 arasında hareketlerini sürdürüyor. Birin üstündeki kalıcılıkları bekliyoruz sabırsızlıkla. Sabırsızlıkla o hareketleri bekliyoruz. Ne zaman gelir, nasıl gelir, nereden götürecekler, nereden getirecekler bilmiyorum ama bekliyoruz. Evet hızlıca Litecoin şöyle geldim. Light'ta biliyorsunuz bir tedirginlik olduğu için şöyle düşen yapıyı çizdim. 618'e dokunup geri dönmüştü. Hala tam böyle ipin üstünde hareketlerini sürdürüyor. Yakın plan düzeltme 0.5'in üstünde tutunmayı başardı. Kaybı burada bize artık 618 ve 786 özellikle düzeltme 786 düşen fib 1 ile de örtüşüyor. 41.78 seviyesi birden gitti. Litecoin için ana destek rakamı olarak konuşabiliriz yakın plandaki. ADA 0.06 nötr. Yakın plan düzeltme 618'in üstünde oturdu. Yani aslen büyük yapıda o sürekli takip ettiğimiz neredeyse 0.5 seviyesine kadar geldi. Red yedik 382, red yedik 236 desteğin üstünde. Peki biz ne demiştik en son yine videolarda? 236 majör destekle en son yaptığı yükselen grafiğin düzeltmesinin 618'i üst üste geliyor. Burası yakın plandaki ilk ciddi destek noktamız. Burayı kaybetmesin gözünü sevelim diyelim. Yoksa tak 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 aşağısı uçurum. Evet yakın plandaki durumlarda adada bu şekilde. Geldik Solano 0.98 artıda. O da yakın plan düzeltme 0.5'ten Bitcoin gibi desteğini aldı. Yükseliş 236 temas red yedi. Tekrardan 382 desteğini aldı. Buradaki 382 biliyorsunuz aynı zamanda Bitcoin'in 82 muadili olan dediğimiz ana yapıdaki büyük düzeltmesinin 382'si ile de uyuşuyor. O yüzden bir tık daha güçlü seviye diyelim 74-58'ler. Ve merak ettiğim XRP o ne durumda? Şöyle bir baktım. 0.45 an itibariyle eksi. Düşen fibimizin 1.618 rakamında hala yataylığını devam ettiriyor. Buradan toplar döner mi? Şuradaki dip seviyelerinin güncellemelerini yaptıralım mı? Artık yeni dip yaparsa tekrardan bu diplerimizi aşağı çekeceğiz. Hani çekmeyin bitirdikten sonra döner yaparız diyordum ama neyse düzelttik. Grafik yamuk olmasın. Yeni dip düşen FIB 1.618 seviyesinde hala birazcık kafa aşağı doğru duruyor sanki şu anda. Evet son 4 saatlik mumda kafası biraz aşağı doğru dönmüş durumda. Ve son fenomen BNB an itibariyle 0.14 yeşilde. Yükselen trend temelli fibimizde bir seviyesinin bir tık altına sarktığını görüyoruz. Burada nereden ret yemiştik? 382 düzeltme fibimize temas etmiş. Ret yemiştik. Eğer ki yukarı doğru atak gelirse bunu kırmayı deneyecektir. Yok benim o kadar gücüm yok piyasa iyi değil diyorsa o zaman 589'da bulunan 236 düzeltme fib bölgesine doğru bir geri çekiliş yapabilir. Yani burada ana yapıda her zaman konuştuğumuz cümle ne? Düzeltme yapılarımızda temas ettin, kırdın, geri geldin, bir daha temas ettin, kırdın, kıramadın, işte retestini yaptın veya yok olmadı, gücün yetmiyorsa bir alttaki FIB'e geri dönersin, enerji toplarsın, bir daha denersin. Eğer ki olay buysa. Evet, yakın plandaki durum bu.
Büyük dünya endekslerine baktığımızda Kore günü 0.15 artıda kapatmış. Japonya 0.70 artıda kapatmış. Şangay 1.41 artıda kapatmış. Çin 1.54 artıda kapatmış. Hang Seng günü 1.34 artıda kapatmış. Güzel geçirmişler. Avrupa nasıl anı itibariyle onlara da bir bakalım. Hollanda nötr seviyede. Euro bölgesi nötr seviye diyebiliriz 0.20. Fransa 0.13 eksi. İngiltere nötr diyebiliriz. Almanya nötr diyebiliriz. Canım ülkem 0.18. Herkes pür dikkat. Yeni hafta beklenti içerisindeler. Yarın tüfeler açıklanacak Avrupa için ama yani bilemedim. Evet, bugün gelecek bir veri var mı? Şöyle kabaca bakıyorum. 15.30 Amerika bize bir şey gözükmedi. Devamında Amerika ile ilgili bugün de veri yok. Evet, zaten kritik verilerin hepsini biliyorsunuz geçtiğimiz hafta geçirdik. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah akşam canlı yayında görüşürüz.